Merhaba değerli izleyiciler. Ortaya çıkışa ilişkin teorik çıkarımlarda bulunduğumuz serimizin son bölümünde sizlere karmaşık sistemlerde tanımlanan nedensellik konusundan bahsedeceğim. Fernando Rosas'ın çerçevesi karmaşık sistemler araştırmacılarına tahmini kaba tane modellerin ne zaman geliştirilebileceğini belirlemeleri için umut verici bir yaklaşım sunmaktadır. Bir sistem hesaplamalı olarak kapalı olduğunda üst seviyeleri simüle ederek ve alt seviyeleri ihmal edilerek doğruluğunu korur. Nedensel ortaya çıkış bir sistemin daha yüksek düzeydeki tanımlarının alt düzeyde belirgin olmayan nedensel ilişkiler sergilediği fenomendir. Bu genellikle açıklamanın karmaşıklığında bir azalmayı ve daha yüksek düzeydeki açıklayıcı gücün artışını içerir. Nedensel ortaya çıkışı ölçmek için etkin bilgi olarak adlandırılan geçmiş ve gelecekteki durumlar arasındaki karmaşık karşılıklı bilgi miktarı tanımlanır. Makro düzeydeki geçmiş ve gelecek durumlar arasındaki karşılıklı bilgi miktarı tanımlandığında aşağı yönlü nedensellik kavramına bizi götürür. Nedensel olarak ortaya çıkış aynı zamanda makro düzeydeki durumların mikro düzeydeki dinamikleri etkilediği aşağı yönlü nedensellik kavramını da içermektedir. Örneğin insan seçimlerinin ve eylemlerinin hücre zarları boyunca iyonik akışlar tarafından oluşturulan sinirsel ateşleme modellerinden kaynaklandığı düşünülür. Ancak ortaya çıkan sistemlerde nedensellik daha düşük seviyedeki ayrıntılardan bağımsız olarak daha yüksek seviyelerde işleyebilir. Rosas'ın hesaplamalı çerçevesi daha önceki çalışmalara dayanarak ortaya çıkışın bu yönünü yakalar. 2013 yılında nörobilimci Giulio Tononi ve meslektaşları etkili bilgi adı verilen bir nedensel etki ölçüsüne dayanarak bazı karmaşık sistemlerin daha yüksek düzeyli davranışlarının daha düşük düzeyli etkileşimlerden nedensel olarak daha güçlü olduğu bir nedensel ortaya çıkış sergilediğini öne sürdüler. Bu bulgu nedensel ortaya çıkışın karmaşık sistemlerin sağlam bir özelliği olduğunu, yalnızca ölçüm yöntemlerinin bir eseri olmadığını göstermektedir. Ortaya çıkan sistemler mikro ölçekte rastgeleliğe veya gürültüye dayanıklı, makro ölçekli davranışlar sergiler. Bu tür gürültüyü en aza indiren etkili, kaba taneli makroskobik açıklamalar sıklıkla bulunabilir. Bu indirgeme ortaya çıkışı anlamak için merkezi bir öneme sahiptir. Tononi'nin yaklaşımı makro sistemin mikro seviyeden daha fazla nedensel bilgiye sahip olduğu takdirde ortaya çıktığını öne sürerken Rosas'ın tanımı makro sistemin kendisini mikro seviyeden tahmin edilebildiği kadar doğru bir şekilde tahmin etme yeteneğine odaklanır. Bu fikirlerin özgür irade kavramı için önemli sonuçları vardır. Geleneksel indirgemeciler tüm nedenselliğin atomik ve moleküler etkileşimlerden kaynaklandığını ileri sürerek özgür iradeye karşı çıkarlar. Ancak hafızaları ve niyetleri kodlayan zihinsel durumlar gibi daha yüksek seviyedeki ortaya çıkan durumlar, eylemlerin birincil nedenleri ise bu özgür iradenin anlamlı bir kavramını destekleyebilir. Bu bakış açısı makro seviyedeki nedenselliğin özgür iradeyi kavramsallaştırmanın yeni bir yolunu sunarak makro etkenlere nedensel etkinlik sağlayabileceğini öne sürer. Rosas'ın çerçevesi bu bağlamda farklı sistem seviyelerinin nasıl etkileşime girdiğinin mekaniğini ve makro düzeyde bağımsızlık için gereken yapıyı açıklayarak bu sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Örneğin mikro düzeydeki kuantum mekaniğini ortaya çıkan, makro düzeydeki klasik mekanikle birleştirecek matematiksel çerçevelerde araştırılmalıdır. Kuantum mekaniği Schrödinger denklemi ve dalga parçacık ikiliği, üst üste binme ve dağınıklık gibi ilkelerle tanımlanan atom ve atom altı düzeylerdeki olgularla ilgilenir. Klasik mekanik ise Newton'un hareket yasaları tarafından yönetilen makroskopik nesnenin hareketini açıklar. Deterministiktir ve kuvvet, kütle ve ivme kavramlarına dayanır. Kuantumdan klasiğe geçiş, deterministik ve olasılıksal doğalardaki farklılıklar nedeniyle basit değildir. Bunu izah etmek için çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Dekoherans teorisi, kuantum sistemlerinin çevrelerle nasıl etkileşime girdiğini, kuantum tutarlılığının kaybına ve klasik davranışın ortaya çıkmasına nasıl yol açtığını açıklar. Bohmian mekaniği, kuantum fenomenleri için kesin bir çerçeve sağlayan, yerel olmayan gizli değişkenler şeklinde tanımlanır. Yol integrali formülasyonu Richard Feynman tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda ise kuantum süreçlerini tanımlamak için olası tüm yollar hesaplanarak klasik limitlere ilişkin içgörüler sunulur. Bir diğer örnekte sinir ağları üzerinden verilebilir. Ayrıntılı mikro düzeyde hesaplamalar olmadan makro düzeydeki davranışları yakalayan sinir ağları için basitleştirilmiş tahmin modelleri geliştirilebilmektedir. Sinir ağları beyin aktivitesini
taklit eden birbirine bağlı nöronlardan oluşur ve katmanlar girdileri ağırlıklı bağlantılar ve aktivasyon fonksiyonları aracılığıyla çıktılara dönüştürür. Makro düzeydeki davranışlar sinir ağlarında gözlemlenen desen tanıma, karar verme ve öğrenme süreçlerini içerir. Bireysel nöron aktivitelerini detaylandırmadan kolektif davranışları tanımlamak için dinamik sistem teorisi veya istatistiksel mekanik gibi üst seviye matematiksel soyutlamalar kullanılır. Sinir ağı durumlarının karmaşıklığını azaltmak için ise temel bileşenler analizi veya TSNE gibi teknikler de uygulanabilir. Belirli nöron üzerindeki diğer tüm nöronların etkilerinin ortalaması alınarak bir sinir ağı içerisindeki etkileşimler de basitleştirilir. Bu bağlamda tekrarlayan sinir ağları ve uzun kısa süreli bellek gibi modeller zaman bağımlı davranışları basitleştirilmiş bir şekilde yakalamak maksadıyla geliştirilmiştir. Sabit, rastgele bağlı bir nöron ağı kullanan ve yalnızca çıktı katmanını eğiten bir çerçeve sistemi de vardır. Bu değerlendirmeler neticesinde nedensel ortaya çıkışın felsefi çıkarımlarını ve nedensellik ile determinizm anlayışımız üzerindeki etkisini inceleyecek olursak, nedensel ortaya çıkış daha üst düzey yapıların veya davranışların daha alt düzey süreçleri etkileyip kısıtladığı ve yeni nedensel güçleri meydana getiren olduğu ifade eder. Nedensel ortaya çıkış yalnızca daha alt düzey yasalardan tahmin edilemeyen yeni, ortaya çıkan özellikler sunarak katı determinizme meydan okur. Belirsizliklerin giderilmesi açısından da bir değerlendirme yapacak olursak, burada etkili terimler arasında düzeyler arası tutarlılık, ortaya çıkışın ölçülmesi ve doğrusallık ile stokastisite arasındaki bağlantılar önem kazanmaktadır. Daha yüksek düzeydeki nedensellik bir sistemin makroskopik düzeyinde ortaya çıkan ve mikroskopik düzeyde kolayca görünmeyen nedensel ilişkileri ifade eder. Bu ortaya çıkan nedensel ilişkiler sistemin bir bütün olarak davranışını etkileyebilir ve hatta daha düşük düzeydeki bileşenleri etkilemek için geri bildirimde bulunabilir. Bu aşağı doğru nedensellik olarak bilinen bir olgudur. Determinizm her olayın veya durumun doğa yasalarına uygun olarak önceki olaylar tarafından belirlendiğini varsayar. Evren deterministik ise gelecekteki tüm olaylar geçmiş ve şimdiki koşullar tarafından sabitlenir. Daha yüksek düzeyli nedensellik deterministik ise makro düzeyli durumların ve bunların geçişlerinin önceki mikro düzeyli durumlar tarafından tamamen belirlendiği çıkarsanır. Bu ortaya çıkan özelliklerin bile deterministik kuralları izlediği evrenin deterministik bir görüşüyle uyumludur. Geleneksel determinizm genellikle her parçacığın durumunun sistemin gelecekteki durumunu belirlediği mikro düzeye odaklanır. Daha yüksek düzeyli nedensellik, makro düzeyli durumların mikro düzeyli durumları etkileyebileceğini ve potansiyel olarak daha kapsamlı bir determinizm biçimine yol açabileceğini öne süren bir karmaşıklık katmanı ortaya çıkarır. Özgür irade ise farklı olası eylem yolları arasında engelsiz bir şekilde seçim yapma yeteneğidir. Özgür irade kavramı genellikle determinizmle karşılaştırılır. Çünkü gerçek özgür irade tüm olayların önceki durumlar tarafından belirlenmediğini ima eder. Bu noktada geliştirilebilecek determinizm karşıtı argüman, özgür iradenin makro düzeyde ortaya çıkan bir özellik olabileceğidir. Mikro düzeydeki süreçler deterministik olabilirken daha yüksek düzeydeki etkileşimler özgür seçimler gibi görünen davranışlara yol açabilir. Makro düzeydeki durumlar mikro düzeydeki dinamikleri aşağı doğru nedensellik şeklinde etkileyebiliyorsa, bilinçli kararlarımızın makro düzeydeki durumlar altta yatan sinirsel süreçleri yani mikro düzeydeki durumları etkileyebileceği olasılığını da ortaya koyar. Bu özgür iradeyi deterministik bir evrenle uzlaştırmak için bir çerçeve sağlayabilir. Uyumluluk görüşü özgür iradeyi ve determinizmin birbirini dışlamadığı görüşüdür. Uyumlulukçular özgür iradenin önceki durumlar tarafından belirlenmiş olsa bile kişinin motivasyonlarına ve arzularına göre hareket etme yeteneği olarak anlaşılması durumunda deterministik süreçlerle uyumlu olduğunu savunurlar. Daha yüksek düzeyli nedensellik, özgür iradenin deterministik bileşenlerin karmaşık etkileşimlerinden ortaya çıktığını öne sürerek uyumluluğu destekleyebilir. Makro düzeydeki ortaya çıkan özellikler, deterministik mikro düzeydeki süreçlerden ortaya çıksalar bile gerçek ve nedensel olarak etkili şekilde gözlemlenebilir. Bilinç veya özgür irade gibi ortaya çıkan özelliklerin gerçek nedensel etkinliğe sahip olduğu varsayılır. Bu görüş, özgür iradenin karmaşık sinirsel etkileşimlerinden kaynaklanan
ortaya çıkan bir fenomen olabileceği fikrini destekler. Uyumsuzluk görüşünde ise özgür irade ve determinizmin bir arada var olamayacağı savunulur. Eğer determinizm doğruysa o zaman tüm eylemler önceden belirlenmiştir ve gerçek özgür irade var olamaz. Daha yüksek düzeyli nedensellik, mikro düzeydeki determinizme doğrudan indirgenemeyen ortaya çıkan fenomenler kavramını açığa çıkartarak katı uyumsuzluğa meydan okur. Eğer makro düzeydeki nedensellik yeni nedensel güçler sunabiliyorsa, mikro düzeydeki determinizm tarafından tamamen kısıtlanmayan özgür iradeyi kavramsallaştırmanın bir yolunu ileri sürebilir. İndirgemecilik, sistemlerin parçalarına ayrılarak tam olarak anlaşılıp anlaşılamayacağını sorgularken, bütüncülük ise bütünsel varlıklar olarak incelenmesi gerekip gerekmediğini sorgular. Ortaya çıkan özellikler bileşenleri üzerinde nedensel etki uygulayabilir ve tek yönlü, aşağıdan yukarıya nedensellikten ziyade iki yönlü bir nedensellik olduğunu dikte eder. Ortaya çıkan özellikler genellikle sistem içindeki bağlama ve etkileşimlere bağlıdır. Ve bu da nedenselliğin mutlak olmadığını, bağlama bağlı olduğunu gösterir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.